Evet, nasılız? İyiyiz inşallah diyorum. Şimdi minik bir konuya değineceğim bugün. Göz altlarım pek kapanmamış gibi hissediyorum. Halbuki o kadar çabaladım. Hiçbir şeye yani yardıma olmayacağını bilerek hani yaparsınız ya ümitsiz bir şekilde. Hani şey yani gerçekten hiçbir işe yaramayacak şu an sürdüğüm. Hani böyle şey olur ya, Google'da bir şey aratırsınız ve ikinci sayfaya tıklarsınız. O ümitsizlik vardır ya. O bulamamazlık. Öyle bir şey düşünelim. Neyse, konumuza dönelim. Sürekli duyduğum bir olay. İşte dış güzellik, iç güzellik olayı. Sürekli ve sürekli bir şekilde duyuyorum ve geçenlerde yine önüme çıktı. Şimdi genellikle kadınların dedikleri üzerinden yola çıkacağım. Çünkü erkeklerin aşırı pek böyle bir iddiası yok. O yüzden kadınların söylemleri üzerinden yola çıkacağım. Ben erkekte sadece işte iç güzelliğe bakarım, dış güzelliğe bakmam. İşte mesela bir de hani mesela böyle konuşuyorlar, karşısındaki kişi diyor ki hiç mi bakmazsın dış güzelliğe? Hayır, hiç önemli değil. Nasıl olduğu, işte boyu, işte kilosu, işte ağzı, burnu, gözü, hiçbir şey önemli değil. Benim için sadece iç güzellik önemli. İşte şöyle olsun, iyi biri olsun, sadık biri olsun, bilmem ne olsun. İşte konuşabilelim falan filan. İç güzellik tabii ki de önemli. Zaten iç güzellik olmadığı sürece nasıl ilerleteceksiniz olayı? Burası kesinlikle doğru. Ama şuna da inanmıyorum. Yani dış güzellik hiç önemli değil diyor mesela. Şimdi şöyle bakın, ben bir kadınım. Ben bir kadınım ve heteroyum. Heteroseksüelim. Şimdi karşımdaki kişinin erkeksiliği hiçbir şekilde beni etkilemiyorsa ben hetero olmamış oluyorum. Ben mi yanlış yorumluyorum anlayamıyorum. Eğer hani şey diyor ya, görünüşüyle ilgili hiçbir şey önemli değil diyor. Hiçbir şey önemli değil. Öyleyse sen hetero olmuş olmuyorsun. Heteroysan, heteroseksüelsen mantıken karşı cinsin erkeğin erkeksiliğiyle ilgili, cinsiyle, cinselliğiyle ilgili bir şeyin seni çekmesi gerekiyor ki hetero olasın, değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bunun başka bir tezahürü var mıdır bilmiyorum. Varsa yazın. Deyin ki sen cahilsin. Cahil köpek. Hiçbir şey bilmiyorsun ama çok konuşuyorsun. Ne kadar boş yaptın. Allah belanı versin. Karşıdaki erkeğin dış görünüşü hiçbir şekilde önemli değil diyorsan sen bad news. Sen heteroseksüel olmamış oluyorsun. Kız siz delirdiniz mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Ya yalan söylüyorsunuz insanlara ya kendinize yalan söylüyorsunuz. Hayır, ben sadece iç güzelliğe bakarım diyorsunuz. Mantıken erkeğin hiçbir şeyinden hoşlanmıyorsan dış görünüş olarak otomatik olarak iç güzelliği güzel olan herkese okeysin demektir bu. Yani erkek kadın fark etmez demek bu. O yüzden bilmiyorum, ya bize yalan söylüyorsunuz ya kendinize yalan söylüyorsunuz. Tam çözmüş değilim. Ben bunları duyunca kendime diyorum ki acaba problem bende mi? Gerçekten acaba problem bende mi? Şimdi şöyle, ben elbette tamamen dış görünüşe full odaklı bir insan değilim ama o da gerekli. Eğer ben karşımdaki erkeğin erkeksiliğinin bir kısmından etkilenmiyorsam ben o zaman hetero olmuş olmuyorum ki. Yani tabii ki de etkileneceksin. Ben de sadece full dış görünüş olsun. İşte iç görünüş, ama iç görünüş diyorum. İç güzelliğe hiç bakmıyorum. Böyle bir şey demiyorum. Ama şöyle bir şey, karşımdakinin erkekliğiyle ilgili bir şeyi beğenmem gerekiyor benim. Ki
Bence bu doğal bir şey. Niye herkes böyle mesela dış görünüş diyorsunuz ya, dış görünüşle ilgili mesela diyorum, erkekte mesela dış görünüşle ilgili şöyle bir şey iyidir, güzeldir diyorum. Karşımdaki diyor ki hayır, iç güzellik. Ya tamam, ben ona kötü demiyorum ki. Ama niye sanki böyle dış görünüşü hiç önemsemememiz gerekiyormuş gibi bir algı var. Ben kendimi sorguluyorum. Allah'ım, acaba gerçekten dış görünüşe %0 önem mi vermeliyim diye düşünüyorum. Ama elimde değil. Yani mantıken ben bir kadınsam, hetero bir kadınsam, mantıken karşımdaki erkeğin erkeksiliğinden bir etkilenmem gerekiyor otomatik olarak. Yani bunu biyolojik olarak düşünüyorum ve haklı çıkıyorum otomatik olarak. Şöyle bir şey, karşınızdaki kişi çok kilolu mesela diyelim. Çok kilolu ama onda erkeksi bir şey buldunuz. Erkeksi bir yön gördünüz, bir şey gördünüz, bir çekicilik gördünüz. Bu da okey, ama bu da dış görünüşüyle alakalı. Veya işte eliyle, koluyla bir şeyi anlatırken ki tavrıyla, eliyle, koluyla, mimikleriyle alakalı olan bir şeyden bahsediyorum. Mesela diyelim işte el kol hareketlerimiz erkeksi buldunuz, olabilir. Yani karşı cinsten etkilenmek derken illa şeyden kastetmiyorum. Kız bu ne? Niye sürekli ışık değişiyor? Yani karşı cinsten etkilenmek derken illa hani karşıdaki kişinin manken gibi olması, işte uzun boylu, işte kaslı, işte şöyle gözlü, böyle dudaklı olmasından bahsetmiyorum. Herkes böyle olmak zorunda ve eğer insanlar böyle olursa beğenilir demek istemiyorum. Mesela diyelim yüzünde işte atıyorum bir sürü sivilce olan birini düşünün ama onda dış görünüş olarak sevdiğin başka bir şey vardır. O seni mesela çok çeker, çok hoşuna gider. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani sıfır dediğinizde hiç inandırıcı olmuyor. Çünkü böyle bir şey olabilir mi diye beynime soruyorum. Kendime soruyorum yani hani. Işık sürekli değişiyor ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani ekstra ışık koysam bile ışık değişiyor. Okey? Yani güneşi alıp yerinden çıkartamam. Herkesin kriterleri var. Herkes kriterlerini sayıyor ama bu kriterleri sayarken hiç kimse hani böyle dış görünüşle ilgili tek bir şey bile söylemiyor ve herkes iç güzellikle ilgili bir sürü şey söylüyor. Kraker mi? Ne krakeri? Balık krakeri mi? Aykut Elmas'ın öyle bir videosu vardı. Ay, kesin bulmam lazım. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? Klasik vardır ya. Klasik. O cümleye geliyorum. O cümle geliyor. Hazır mısınız? Tahmin edin. Durdurun ve tahmin edin. Bu konu hakkında klasik söylenen bir cümle var. Durdurun ve tahmin edin. Bakalım uyacak mı tahminlerimiz? Beni sadece ve sadece zeka etkiler. Dış görünüşe hiç bakmam. Sadece zekaya bakarım. Good news veya bad news. You are gay diyormuş. Yani hetero değilsin o zaman. Yani hani böyle bir şey elbette kimse yanında geri zekalı birini istemez. Çekici bulduğun şey şu olabilir mi acaba? Kendine bir soru sor bakalım. Bunu diyen insan. Kimse, artık belki denk gelen olur. Acaba senin çekici bulduğun şey o zekasını konuştururken takındığı hal ve hareketler, mimikler olabilir mi? Şöyle bir şey de var. Karşı taraf mesela çok eli yüzü düzgün, çok böyle işte yakışıklı, güzel, yani adamın suratı güzel, böyle yakışıklı duruyor. Okey. O adam istediği kadar yüzü güzel olsun. Erkeksi değil mesela. Kadınsı hareketler yapıyor. Benim gözümde onun yakışıklılığı sıfır. Mesela yani hani anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi. Yani işte herkes iyi insan ister. Herkes sadık ister. Herkes işte
merhametli ister. Herkesin istediği bir şey bu. Bunun üzerine ekstra koyarsınız. O zaman bir kriter olur, bir işte liste gibi bir şey olur. Neyse artık ismi. Mesela şey diyor ya, işte kriterler soruluyor. Diyor ki yere çöp atmasın, ben çok titizim. Yani zaten bu dünyadaki insanlarda olması gereken temel özellikler. Yani temel özellikleri bir kenara koyup öyle bir kriter söylemek gerekiyor. Bence. Yoksa herkes aynı şeyi istiyor. Arkadaşlar yani. Hani herkes genel olarak aynı şeyleri istiyor yani. Herkes iyiyi ister. Kötüyü isteyen yok. Dış görünüşle ilgili bu kadar hani dedim ya, illa olması gerekir. Bir şey de olsa, minik bir şey de olsa dış görünüşten etkilenilmesi gerekir dedim ya. Elbette bu da bir yere kadar. Sadece bununla da olmuyor. Ama sadece iç güzellikle de olmuyor. Mesela diyelim adam çok işte dış görünüş olarak istediğiniz şekilde ama iç güzellik olarak adam sıfır. Yani ne oturup konuşabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. O zaman da olmaz. Her zaman derinliğe çok önem veren bir insanım. İşte derin bağ oluşturayım, derin bağ, hep derin bağ arayan bir insanım. Ne boka yaradı, bir boka mı yaradı derseniz hayır, yaramadı. Ama hala öyleyim. Hala mesela derin bağ kurma, özel bir bağ kurma ve çok derin konular konuşmaya çok önem veriyorum mesela. Demek istediğim, insanlarda olması gereken temel özelliklerin üzerine ben mesela bunu koyarım. Örnek veriyorum. Başka bir örnek, ekstra atılgan olması. Yani assertif. Eskiden böyle bir kriter gibi bir şeyim yoktu. Mesela hiç aklımın ucundan geçmezdi ama artık var. Gibi. Hani temel özelliklerin üzerine bir şey konulması. Mesela yani kriter deyip şunu söyleyemezsiniz ya. Mesela nasıl insanlardan hoşlanırsın? Hayvanlara zarar vermesin. Bu ilkel bir insanın temelde olması gereken şey zaten. Hani o soru ne için biliyor musunuz? Temel özelliklerin yanında ekstra ne istersin? Ketçap mı, mayonez mi, ranch sos mu, ne istersin diye soruluyor aslında o soruda. Dış görünüş olarak hiç beğenmemek de olmaz. İç güzellik olarak hiç beğenmemek de olmaz. O da olmaz. Yani ikisinin bir dengesinin olması gerekiyor. Hani sadece dış görünüşe baktığınızda bu sefer içsel olarak, psikolojik olarak tatmin olmayacaksınız. Sadece iç güzelliğe baktığınızda psikolojik olarak tatmin olacaksınız ama dediğim gibi heteroseksüellik açısından tatmin olmayacaksınız. Bu sefer arkadaştan bir farkı kalmayacak. Yani ha arkadaş, ha o gibi bir şey olacak. O zaman yani demek ki neymiş? İkisinin de olması gerekiyormuş. Sadece iç güzelliğe bakarım diyenlerin de yalancı bir köpek olduğunu düşünüyorum. Bu kanala gelenler, benim şarkı videolarım da var. Bunu biliyorsunuz. O konuştuğum videoları koyuyorum. Bu videoları seviyorsunuz, sevenler var, neyse işte. Bu videolara diyorsunuz ki o çok iyi. Sizce benim şarkı videolarımın iyi olmama ihtimali var mı? O yüzden gidiyorsunuz ve dinliyorsunuz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yılbaşı öncesi görüşmek üzere.